Hepinize Hindistan'ın Jaipur şehrinden selamlar. Günaydın. Kahvaltımızı yaptık güzel güzel. Amer Kalesi'ne gideceğiz. İkinci günümüz bu şehirdeki. Yine dolu dolu bir gün bizi bekliyor sanırım. Bakalım, evet. Kalenin yanında bir de böyle merdivenli suya inilen böyle fotoğrafik bir yer var. Oraya da gideceğiz. O yapıyı çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Dönüşte de yine çarşı pazar gezeriz diye düşünüyoruz. Şimdi uygulamadan yine bir araç çağırdık. 30 dakikaya kalenin oraya varacağız. Taksimiz geldi. Hindistan'da taksi çok hesaplı. Uygulamadan taksiyi çağırıyorsunuz. Yani 30 dakikalık yere neredeyse 2 dolara gidiyorsunuz. İnternetiniz varsa telefonunuzda bu gibi şeyleri yapmak, şehri gezmek çok çok daha kolay. Kalemiz göründü. Kalenin önünde indik. Buradan kaleye 3 yolla gidiliyor. Bir jiple gidebilirsiniz. 2 yürüyerek. Üçüncüsü de fille. Biz fille gitmeyi tercih etmedik. Hani hayvanlara belki eziyet olabilir diye. Ama giderken göreceğiz. Ben başka bir şey değinmek istiyorum. Hindistan gezimizde her yerde güvercinleri özellikle beslediklerini gördük. Sabahları yem atıyorlar, su koyuyorlar. Hani görüyorsun insanlar çok yoksul ama kuşlara bakıyorlar. Bunun sebebi hayvanlara bakmak, karmaya inanmak. Eğer hayvanlara iyi bakarsan o sana yine iyi şekilde geri döneceğine inanmak. Ondan geliyor. Dini inançlarından dolayı biraz geliyor. Nasıl sokakta ineklere bakıyorlarsa kuşlara da o şekilde bakıyorlar. Ve inanın Mumbai dahil gezdiğimiz her şehirde çok fazla güvercin gördük. Yine gelir gelmez burada da öyle. Şimdi iner inmez hemen rehberlik yapalım diye gelenler oluyor ama bir iki kere istemiyoruz deyince daha fazla rahatsız etmiyorlar. İster istemez hep Mısır'la kıyaslıyoruz. Videolarda arada değindik. Mısır'da olsa peşinizi bırakmıyorlar. Yani illallah ettiriyorlar sizi. Burası o kadar değil. Bakın fille de böyle çıkıyorlar. Şimdi tabii hemen size yürüyerek çıkılmaz, çok uzun sürüyor falan diyorlar ama halbuki çıkılır yani. Olur ya, bireysel olarak gelirseniz size biraz tüyo vermiş olalım. Yürüyerek de çıkılır. Bu Çin Seddi görünümlü surlardan da isterseniz yürüyebiliyorsunuz. Ama bu 38 derecede biz çok oralarda yürüyeceğimizi zannetmiyorum. Bu surların toplamı yaklaşık 4 kilometre. Şimdi bu ortada gördüğünüz yerde safran bahçesi. Cenneti bahçelerle tasvir ettikleri için saraylarda hep böyle bahçede kullanılmış. Hayvanlara insan üzülüyor yine de ya. Dişlerini de almışlar. Yani bu Hindistan'da gördüğümüz 3. kale. Ya üçü de birbirinden güzeldi. Daha bunun içine girmedik ama dışarıdan bile görüntüyü görüyorsunuz. Adı Tibel. Burada işte gördüğünüz bunlara baharat mı diyeyim, bakliyat mı diyeyim, soğanları da kesiyor. Bu sıcakta burada nasıl oturuyor böyle güneşin altında?
Tabii bunları hep böyle izin alarak çekiyoruz. Önce soruyoruz. Sonra video fotoğrafını çekiyoruz. Kişi başı bilet yaklaşık 12 dolar. Kale ile ilgili detaylı bilgi vereceğiz ama önce şu avludan başlayalım. Zamanında askerler ve filler avluda toplanırmış. Savaş dönüşünde geçit törenleri oluyormuş. Burası da ana giriş kapısı. Üst avludayız. Tabii 38 derece olduğu için herkes gölgelere oturmuş. Kale 1500'lü yıllarda yapılmaya başlanıyor. Her gelen hükümdar biraz daha büyütmüş. Ama 1700'lü yıllarda Jaipur, yani bizim de konakladığımız şehir, başkent seçilince o Jaipur Palace artık yeni saray oluyor ve buradan komple oraya taşınıyorlar. Ama yine de bu kale tabii kraliyet ailesi tarafından askeri törenlerde, önemli günlerde yine kullanılmaya devam etmiş. Şimdi bu üst avlu dediğim yer, karşıda gördüğünüz çok sütunlu yer, kralın halkın sorunlarını dinlediği yermiş. Sütunlar da ayrı güzel, oralar da tam fotoğrafik. Orada bolca fotoğraf çekeriz. Tabii o dönemlerdeki Rajput hükümdarlığının ganimeti de çokmuş. Yani burada savaş döneminde ganimetlerin saklandığı biliniyormuş ama güya ne kadar aransa da bulunamamış. Yani Hindistan hükümeti burada resmi araştırma yapmış ama bir şey bulamamış. Bence burada bir şey varsa İngilizler bırakmamıştır ama öyle tahmin ediyorum. Bakın burada ne var? Türk hamamı. Bu da Babür İmparatorluğu ile olan ilişkilerden gelen bir şey. Buradaki havalandırma sistemi tamamen Türklerden esinlenerek yapılmış. Tabii su giderleri. ये तो ड्राफ्टिंग और चीज गार्डन में परफ्यूम के गार्डन में ये परफ्यूम के लैंप यहाँ से थे लैंप भी निकलेगा पानी में घुलेगा और Bir üst kata çıktık. Burada başka bir avlu var. Burası aynalı salon. Kalenin en önemli yerlerinden biri. Binlerce küçük ayna, cam mozaik ve değerli taşları görüyorsunuz. Şimdi efsaneye göre içeride bir tane mum yakıldığında o aynalar sayesinde tavanda yüzlerce yıldız varmış gibi görünüyormuş. Bir üst kata daha çıktık ve burada böyle küçük bir gözlem odası gibi bir yer var. Bakın en üst kata çıktık. Asansör boşluğu gibi aşağıdan suyu bu mekanizmayla çekiyorlarmış. Burası da başka bir avlu. Tahminimden çok daha böyle halka açık yer varmış. Ama Hindistan gezimizde daha önce gittiğimiz kale ve saraylarda böyle eserlerin sergilendiği müze kısmı oluyordu. Burada öyle bir şey yok. Herhalde buradan City Palace'a taşınmışlar ya, Jaipur merkezdekine. Ne var ne yok belki de oraya götürmüşler. Zaten orada da bayağı eser vardı. Burası harem bölümüymüş. 12 tane oda var. Her bir odada kralın bir eşi yaşıyor. Kral en fazla 12 eş alabiliyormuş.
Maalesef ki 12 tane Tövbe alabiliyoruz. Şimdi bakın hemen burada da Tulsi denilen bir şey var. Bu şu şeyin içinde fesleğen var. Her sabah buradaki kadınlar bunun önüne gelip dua ediyormuş. İyi dileklerde bulunuyorlar. Bereket diliyorlarmış. Kadınlar sarayın dışına çıkamadıkları için günlük ritüellerini burada yapıyorlarmış. Harem odalarından biri. Tabii insan buralarda o dönemden kalma bir şeyler görmek istiyor. Ama maalesef gördüğünüz gibi. Şimdi üstteki de Jangar Fort, Jangar Kalesi. Bakın o surlardan oraya kadar gidebiliyorsunuz. Manzara yine güzel ya. Saat 2 olmak üzere ama insanlar hala gördüğünüz gibi geliyorlar. Genelde buraya için sabah erken gelinmesini öneriyorlar. I know that where you're like blue turban. Like for example, I said to you what are Süslemeler var ama şimdi doğruyu söylemek gerekirse öyle hani wow demiyorsunuz gördüğünüzde. Ama Jaisalmer'de, Jodhpur'da gittiğimiz kaleler böyle çok daha albeniliydi. Bu karedeki en fotoğrafik yerlerden biri burası. Ama bakın kimse yok. Niye kimse yok? Çünkü çok zor burayı bulması. Yani Tünellerden geçe geçe. labirent gibi tünellerin içinden geçe geçe, yani biz de sorduk birkaç kere ancak öyle bulduk. Bakın kapının üstünde yine inandıkları tanrılardan biri var. Buraları görünce aklıma ister istemez Özbekistan geliyor. Özbekistan 2 kere gittim. Orada çok güzel süslemeli camiler, mescitler, hatta mezar odaları var. Yani buralar hiç orayla kıyaslanmaz buradaki süslemeler. Kaleyi gezdik, bitirdik. Jaipur'a gelinirse bizce gelinir. Yani manzarası güzel, fotoğrafik yerleri var. Ama tabii Jaisalmer ya da Jodhpur'daki kalelere gittiyseniz, saraylara, oralar daha iyi. Şimdi oraya doğru. Daha kuytu köşe ya, daha çok etkileniyorsun. Daha el değmemiş oralar. Evet. Şimdi buradaki o merdivenli sulu yere gideceğiz. Yürüyerek gideriz diye düşünüyoruz. Bakın buradaki sıcağı şu ağacın altından anlayın. Ama şöyle bir şey de var. Nem oranı çok düşük. %25 nem var şu an. Gölgeye oturduğunuz an ferahlıyorsunuz. Şimdi bakın burada turist polisi var. Jaipur Hindistan'ın en önemli yerlerinden biri. Turist polisi olduğu için buralar hep daha güvenli. Şehir de daha güvenli. Bunu hissediyorsunuz. How you know Naim Süleyman?
Because I am also with I'm coach. Really? You are coach? Şimdi bakın abiden soda aldık ve normalde bunu yukarılarda 100 rupiye satıyorlar. Abimiz 20 rupiye satıyor. Biz ekstra fazla verdik. Sonra neredensiniz diye sordu. Türkiye dedik. Direkt Naim Süleymanoğlu dedi. Eski koçmuş. Halterci yetiştiriyormuş önceden. Bir şeyler gösterecek bize. What will you show? Okay. This is my son. Yeah. Welcome. Naim Süleymanoğlu was best, yeah? In the world, Yeah. no one can't break record. Yeah. Amazing player. Amazing. Wow. Okay. Okay. Thank you. Nice to meet you. Okay, meet you again. See you later. Welcome. Görüyorsunuz Hindistan'da tanıştığımız çoğu insan böyle ekstra güler yüzlü ve Türkiye'ye karşı aşırı sempatikler. Hani en ufak olumsuz hiçbir şey hissetmedik. Hiçbir yerde tabela, yönlendirme yok ama Google haritalarla gidebilirsiniz. Kaleden yürümek yaklaşık 15-20 dakika. Biz de varmak üzereyiz. Kadınlar hep böyle geleneksel kıyafetleriyle bu arada. Merdivenli kuyuya da geldik. Hadi ilk görüşü hep beraber yapalım. Vay. Çok fotoğrafik. Ama şu suya bir iki kişi inmesi lazım. O zaman fotoğraf çok daha güçlü, güzel olur. Bakın yine balıklar var. Kaplumbağa da var ya. Timsah da çıkmasın şimdi. Jodhpur'da gittiğimiz bu tarz bir yer daha vardı. Orada da balıklar yüzüyordu. Su pis ama balık bir şekilde yaşıyor. Buraya giriş ücretsiz. Burası ilk 16. yüzyılda yapılmış. Zaten o kalede benzer dönemlere denk geliyor yapımı. Yağmur suyunu toplamak için aslında yapılmış. Ama tabii halk aynı zamanda burada işte su alırken vesaire de sosyalleşiyormuş. Bizim Türk filmlerinde de vardır ya, çeşme başlarında. Onun bir benzeri muhtemelen. Bir de şöyle bir inanış varmış. Hangi merdivenden iniyorsan oradan geri çıkmalıymışsın. Ama bu merdivenlerin daha büyüğüne Jaipur'dan Agra'ya giderken yol ortasında bir tane daha var. Oraya da gideceğiz. Jaipur gezimizden sonra yani 2 gün sonra o tarafa da geçeceğiz. Maalesef aşağıya inmek yasak ya. Orada bir insan olsa fotoğraf çok güzel olacak ama yasak, inemiyoruz. Burada güvenlikçi arkadaşla konuştuk da yağmurlu sezonda bu kadar doluyormuş. Daha önce birkaç kişi içine düşmüş. O yüzden yasaklamışlar. Özel izinle ancak aşağı inip fotoğraf çekebiliyormuşsunuz. Suyun derinliği şu an yaklaşık 20 metreymiş. Bakın burada ip ve can simiti de var gerçekten. Thank you. Bye bye. Bayağı konuştuk, izin almaya çalıştık ama yok, mümkün değil. Ama en azından güzel bilgiler verdi. Biz ilk başta bunu yağmur suyu zannediyorduk şu an görüneni. Bu yeraltı suyuymuş. Yağmur yağınca ta en üste kadar dolduğu oluyormuş. Evet, artık Jaipur şehir merkezine doğru yol alacağız. Tabii önce bir taksi bulmamız lazım. Uygulamadan yine çağıracağız. Şehir merkezinden biraz ayrılınca ineklerin böyle bıraktığı şeyler var. Ben bunlara videolarda çiçek diyorum. O yüzden özellikle de daha önce gittiğimiz Jaisalmer ve Jodhpur'da her yer çiçek. Her yeri çiçek götürüyor yani. Zor yürüyorsunuz. Bakın buralarda da. Bastı bak mesela. Hem de beyaz ayakkabıyla bastı. Onun için azıcık merkezden ayrılınca dikkatli yürümeniz lazım. Bakın şimdi içeriden müzik geliyor ya. Bir selamlaştık, çağırdılar içeri.
सज्जनों के संग होली खेल रही गंगा मारे भर पिचकारी सखियों के गोरे अंग गंगा मारे भर पिचकारी सखियों के गोरे अंग भर भर जुआर में होली खेल रही मेरी मैया अपने सज्जनों के संग होली खेल रही होली खेल रही मेरी मैया अपने सज्जनों के संग होली खेल रही देख रहे ब्रजवासी कह रहे हैं गंगा का रंग देख रहे ब्रजवासी कह रहे हैं गंगा का रंग ऋषि मुनि तेरा ध्यान रख Holi'yi kutluyorlar. Biz uzaktan bir selam verdik, davet ettiler. Katıldık. Fotoğraf, video çekiyoruz. Thank you. Vallahi müzeye gittik. Çat kapı kabul ettiler. Sağ olsunlar. Şimdi Holi Festivali aslında bitti ama onlar yine de geleneksel şarkılar söylenip eğleniyorlar dedi. Thank you. Bizi de orada biraz boyadılar ama olsun, bu tecrübe için. Holi bitti, biz öyle boyandık. Senin de ama oynayasın varmış. Ama çok Vallahi. tatlılardı. Yani Kurtlarımı döktüm. Hindistan'da da göbek atmadım demem. çat kapı girdik. Bakın böyle bir yer aslında. Ama o kadar tatlılar Aa, sincapa ki. bak, sincap. Şimdi eskiden saray olan bir otelin bahçesine gideceğiz. Bahçesi çok güzel. Gidince hep beraber şaşırabiliriz. 40 dakika yolculuk yapacağız. Taksi ücreti $3. Rambagh Sarayı'na geldik. Buranın özel bir kafesi var. 200 yıl önce bu saray yapılmış. Şu an otel olarak kullanılıyor. Okay. Happy Holi. Thank you. Thank you. Canım. Burası aslında eski bir kraliyet sarayı. Günümüzde ise otel olarak kullanılıyor. Yalnız gerçekten pahalı bir otel. Hatta Hindistan'daki en pahalı otellerden biri diyebiliriz. Bizce buranın en büyük özelliği bahçesinde tavus kuşlarının dolanması. Tavus kuşları Hintliler için uğur getiren bir kuş, şans getiren bir kuş. Hindistan gezimizde bu ziyaret ettiğimiz kale ve saraylarda da birçok kez tavus kuşu simgesini görmüştük. Bu bahçede de böyle kendi başlarına dolanıp yaşıyorlar. Ya oturduk ama maalesef sadece öyle bir içecek ya da bir yiyecek alamıyorsunuz. Set menü var. Bir açlığımız da yok. Şimdi set menü de almak istemedik. Ama hemen yine buraya yürüme mesafesinde yine özel güzel bir kafe, restoran var. Oraya gideceğiz. Otelin bahçesinde her yerde tavus kuşları var, bakın. Normal kuş gibi. Yalnız burası çok huzurlu bir yermiş ya. Dişiyi etkilemeye çalışıyor.
Ve şov bitti. Yani buradan çıkıyoruz ama hala her yerde tavus kuşlarından var. Çok da güzeller maşallah ya. Samsun'a selam olsun. Bar Palladio Jaipur. Şimdi burada hazır gelmişken belki akşam yemeğini de aradan çıkartabiliriz. Yine burası da bir otelin içinde. Şimdi oturduk. Bakın menüde Turkish sigar diyor. Sigara böreği. Çalan müziğe bakın. Teliften dolayı tamamını yayınlayamam ama Türkçe çalışıyor. Kaç gündür yerel yemekler yiyorduk. Biraz değişiklik yapalım dedik. Şimdi buranın yorumlarına aldanarak geldik. Puanı da çok yüksekti. Tatları ise ortalama ama fiyatlar Hindistan'a göre çok yüksek. Nasıldı yemek? Hayal kırıklığı. Kocaman bir hayal kırıklığı. Yani buraya Çok biz kızgınım. yorumlara güvenerek geldik. Ve fotoğraflara. Evet. Böyle rüya gibi fotoğrafları vardı. Ya içerideki atmosfer şey değil, fotoğrafik biraz şimdi doğruya doğru. Hani kötü değil de. Paylaşılanlar gibi değil. Değil evet. Yemek de pizza değildi o. Makarna da makarna değildi. Neyse. Biz galiba Hint yemeklerine alıştık. Temiz Hint yemekleri çok daha güzel. Bu net yani. Biz $20 hesap ödedik. O da hani okey kabul edilebilir. Hindistan için tabii ki pahalı ama normalde biz güzel Hint restoranına gidiyoruz. Temiz Hint yemeklerini yiyoruz. 2 kişi en fazla verdiğimiz $10 falan. $6, $7 Evet. genelde evet. Neyse bu da böyle yani hani olur ya Jaipur'a gelirseniz bizce Bar Palladio'ya pek şey yapmayın deriz. Siz anladınız onu. Bu akşam Chandpol pazarını gezeceğiz. Bu caddenin adı Chandpol Pazar Caddesi. Burası en lokal, yerel pazarlardan biri. Bu pazar henüz bizi böyle çok etkileyemedi. Marketlik ürünler, önceki gittiğimiz pazarlardaki gibi şu tarz tekstil ürünleri var. Ama hani ekstra böyle güzel, farklı diyebileceğimiz bir şey görmedik. Bakın yine açık tuvalet. Caddeden devam ettiğinizde böyle bir sokağa çıkıyorsunuz. Artık burada neler göreceğiz bakalım. Bu sokakta bolca böyle taş, mermerden heykeller var ama hepsi yani onların inanışlarıyla ilgili şeyler. Çok bize hitap edecek şeyler bulamadık. Ama hani Allah için yani bakın şunlar gerçekten güzel ya. Gandhi. Mahatma Gandhi. Şimdi burada hava bayağı kirli ama bu sokakta ekstra kirli. Öksürüp hapşırıyoruz sürekli. Working in carving. Yeah. Pazarlarda çok böyle aradığımızı bulamadık. O da hayal kırıklığı oldu. Evet, kendimizi otele zor attık çünkü Çok yoruldum. yorulduk. Yani Hindistan insanı yoruyor.
hani fiziki olarak yorulmasanız gürültüden yoruluyorsunuz. Daha. Her Sürekli yerde- korna sesi. Korna, kaldırım zaten yok. Kaldırımdan gitseniz de gidemiyorsunuz. Oradan da hep bir şeyler geliyor gidiyor. Bir de bugün hava bir ekstra pisti sanki. Evet, Çok evet. tıkandık. Hava ekstra pisti, böyle bazı yerlerde gözlerimiz yanıyor artık. O derece. Ama tabii yani Hindistan böyle, bunu bilerek geldiğiniz için çok problem yok. Değil mi? Evet hala yok. Hala güzel gidiyor. Bizim yine bir haftayı devirdik, geçti hatta Hindistan'da. Ama tabii Hindistan zorlayıcı. Biz şimdi 3 hafta Hindistan'dayız. 3 hafta aslında biraz sert yani. Ama bugün yine güzel şeyleri gördük. Özellikle Evet. de o kaledeki filli olan kareler, yani bir fotoğrafçı için çok güzel bence. Yarın yine Jaipur'da güzel yerlere gideceğiz. Jaipur'daki de son günümüz olacak. Aslında en önemli yerlerden bir tanesini biz sona bıraktık. Yani o da spontane oldu. Özellikle Evet. mi yaptık bilmiyorum ama Yo, özellikle değil ama. Jaipur'un en estetik, Böyle en Jaipur yazınca ilk çıkan fotoğraf karesi. artistik yerine gideceğiz sabahtan. Sonraki videoda görüşmek Görüşürüz. üzere.